Vehhabiler Allah arşa istiva etmiştir, Allah'ın eli onların eli üzerindedir gibi müteşabih kabul edilen ayetleri zahir manasıyla kabul ediyorlar ve tevili reddediyorlar. Bu bakış açısı kabul edilebilir mi? Yani Allah'ın doğrudan semada olduğunu kabul ediyorlar, gökyüzünde olduğunu, orada oturduğunu kabul ediyorlar. Bu doğru bir bakış açısı mı? Şimdi ehl-i sünnet akidesine göre Allah Teala'ya mekan biçmek caiz değildir. 4 mezhep uleması da, sahabe de, tabi'in de ona mekan isnat etmemiştir. Vehhabi Selefilerse olduğu gibi kabul ediyorlar. Mecaz ya da tevhidi reddediyoruz. Biz gördüğümüzü alırız. Allah'ın eli diyorsa evet Allah'ın eli vardır diyorlar. Tamam da bu şekilde inandığın zaman ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorsun. Onu bir şeylere benzetmiş oluyorsun. Yani yarattığına. Ama Allah ayette yarattığı hiçbir şeye benzemez diyor. Allah nasıl arşa istiva etti? Allah kendisini nasıl vasfettiyse, nasıl bildirdiyse biz öyle iman ediyoruz. Siz eğer Allah arşa istiva etmiş derseniz Allah'a bir cisme oturtturmuş olursunuz deyip insanların, halkın, avamın kafasını karıştırmaya başladılar. İmam Malik kafasını önüne eğiyor. Ter boşalarak kafayı kaldırdıktan sonra ne diyor? Sen bidatçı bir adamsın diyor. Bu sefer bu düşüncelerle İslam olanlar bu işi kurcalamaya başladılar. Bir de onlara cevap vereceğim diye hataya düşen ehl-i sünnet alimleri var. Cevap vereceğim diye hataya düşen kelamcılar felsefi görüşlere sahiptir kardeşler. İslam dinini bozan, İslam dinine akli kıyasları ve düşünceleri koyan taifelerdir. Yani onlara göre siz bir şey söylediğinizde mutlaka şekil verme zorunluluğunuz vardır. Şekil verme zorunluluğu olmaması için çoğu şeyi nehyetmişlerdir. Allah arşa istiva etmiştir. Bize söylediği gibi iman eder. Sahabenin, tabiinin, 4 mezhep imamının ve ondan sonra gelenlerin. Tarih ne zaman kelamcılarla muhatap oldu? İşte o zaman bazı ehli sünnet alimleri, değil mi? Yine kendisini Şafii'ye nispet eden, Malik'e nispet eden bazı ehli sünnet alimleri bunları çürütebilmek adına veya bunların mesela siz selef döneminde bir kelamcının gelip İmam Malik'e Allah arşa istiva ettiğini söylüyor. Ey imam, evet diyor. Peki diyor nasıl etti? İmam Malik kafasını önüne eğiyor. Ter boşalarak kafayı kaldırdıktan sonra ne diyor? Sen bidatçı bir adamsın diyor. Allah bize arşa istiva ederim dedi. Keyfiyetini biz bilmeyiz dedi. Konuyu kapat, bunu buradan götürün dedi. Selefin anlayışı bu. Daha sonradan gelen yönetimin zayıflığı, kadıların Allah'ın hükmüyle alakalı meselelerde zulme başvurmaları, zulmün artması, halkın daha çok cahilleşmesi, tarihin akışıyla beraber felsefi düşüncelerin bazı kabilelerin savaş neticesinde İslam'a dahil olmaları ve böylece mesela Hindistan gibi, Yunanistan gibi felsefi düşünceler girmeye başlayınca bu sefer bu düşüncelerle İslam olanlar bu işi kurcalamaya başladılar. Kurcalayıp kelam ilmine kaymaya başladılar. Siz eğer Allah arşa istiva etmiş derseniz Allah'a bir cisme oturtturmuş olursunuz deyip insanların, halkın, avamın kafasını karıştırmaya başladılar. Bu sefer Mali'ye kendini nispet eden İbn-i Rüşdler gibi, Kadı İyazlar gibi bu alimler de bunlara cevap niteliğinde hayır biz onlara benzetmiyoruz, Allah'a hiçbir şeye benzetemeyiz diyerekten onların tuzağına düşerek bu şekilde Allah'a tenzih etme adına tevillere gittiler. Ispat etmeyle beraber tevillere gittiler. Böyle bir gulat yapı var. Bir cehmi, Allah'a tümüyle nehyeden bir yapı var. Bir de onlara cevap vereceğim diye hataya düşen ehl-i sünnet alimleri var. Ama inanılması gereken, iman edilmesi gereken Allah ve Resulünün naslarda bildirdiği gibi bizim teslim olmamız. Bitti. Allah nasıl arşa istiva etti? Allah kendisini nasıl vasfettiyse, nasıl bildirdiyse biz öyle iman ediyoruz. Allah gökteyse veya arştaysa üst kattakiyle alt kattakinin arasında fark vardır. Hayır, senin sorduğun soru bidat bir sorudur. Böyle bir soru soramaz. Böyle bir soru sormaya hakkın yok.
Çünkü sahabe böyle bir soru sormadı. Sahabe bunu irdelemedi. Teslim oldular. Evet, son olarak arşla alakalı sahabelerden Abdullah bin Revaha şiirinde diyor ki kardeşler, Allah'ın vaadinin gerçek olduğuna, cehennemin de kafirler için durak olduğuna, arşın üzerinde alemlerin Rabbi Allah olduğuna şehadet ederim diyor. Ve noktayı koyuyor İbn Kesir bu konuyla alakalı. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.